Cildimizi tazeleyecek, gençleştirecek, yenileyecek, gözenekleri sıkılaştıracak çok güzel ama çok kolay ürünlerden oluşan bir tarif geliyor. Un kullanıyorum. Bildiğimiz buğday unundan 1 yemek kaşığı ölçüsünde kabımın içerisine aldım. Ve yoğurt geldi. O gözeneklerimizi küçültecek, cildimizi temizleyecek olan çok güzel ürünlerden birisi. Mümkünse ev yoğurdu kullanın. Değilse market yoğurdu da olur. 1 yemek kaşığı ev yoğurdundan ekledim ve şimdi bal geldi. Hem bakteri oluşumunu, sivilce, siyah nokta oluşumunu giderecek hem de cildimize elastikiyet kazandıracak bütün ürünler birleşti. Un, yoğurt ve bal. Bu üçlü harika bir maske elde etmemizi sağladı ve son olarak yumurta geldi arkadaşlar. Dördüncü gene çok bulunabilir ama çok etkili ürünümüz yumurta. Yumurtayı kırıyorum. Bu tarif için yumurtanın akını kullanacağım. Bir kenara aldım yumurtanın sarısını. Yumurta özellikle cildimizi germede, siyah nokta ve sivilce izlerini gidermede, gözenekleri küçültmede çok etkili bir ürün arkadaşlar. Sarısını aldım ama diyorsanız ki benim cildim çok kuru, yumurta sarısını ekleyebilirsiniz. Yumurtanın akından 1 yemek kaşığı, bakın 4 ürün kullandım. Bu kullandığım 4 üründe birer yemek kaşığı olarak ekleme yaptım. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Dediğim gibi herkesin evinde bulunan uygun fiyatlı ve çok etkili bir dörtlüyü buluşturduk. İyice karıştırmamız gerekiyor. Burada bir püf noktası var. Bu arada ben kap biraz karıştırmaya elverişli olmadığı için daha büyük bir kaba aktardım. Daha iyi karıştırabileyim diye. Çok iyi karıştırmam gerekiyor. Ve tüm ürünler homojen bir şekilde birbirine girebilsin diye karıştırdıktan sonra da biraz beklemem gerekiyor. Yani diğer maskelerde olduğu gibi hemen hazırlayıp yüzüme sürebileceğim bir maske değil arkadaşlar. Hazırladıktan sonra kullanmadan önce bekleteceğim. Dediğim gibi yumurta sarısını eklemedim. Benim şu an cildime bakıyorum. Cildimde kuruluk yok ama siz kendi cildinizi en iyi kendiniz bilirsiniz. Bakın cildinizde kuruluk varsa yumurta sarısından da 1 yemek kaşığı ölçüsünde ekleyin. Ama diyorsanız ki ihtiyacım yok, cildim şu anda kuru değil, eklemeyin benim yaptığım gibi. İyice karıştırdım, bakın çok pürüzsüz oldu. 30 dakika bunu beklettim, hemen sürmedim, gördünüz mü? Bekledikçe de çok güzel oldu. O arada da hemen ne yaptım? Kanalımıza artık abone değilsem hemen abone olup bildirimleri açtım ve alt yazılar sekmesinden de videoyu istediğim dilde izlemeye devam ettim. Şimdi bunu geldi nasıl uyguluyoruz? Hemen ben ellerimde uygulamayı yapıyorum. Bakın böyle kalınlaştı. Hamur kıvamına geldi. Şöyle cildimizde hamur gibi güzel olmasın mı? Şöyle bembeyaz, tertemiz, ışıl ışıl olmasın mı? Böyle kalın bir doku halinde de sürdük. 30 dakikada cildimizde kalmasını sağladık arkadaşlar. Tüm yüzünüze gözaltı, boyun, dekolte uygulayabilirsiniz. Yalnız burada çıkartma işlemini yaparken peeling etkisinden de faydalanacağız. Bakın böyle parçalar çıkıyor. O ölü deriyi, üst tabakadaki kirli, hasarlı deriyi şöyle sıyıra sıyıra, tabii cildimize de çok fazla zarar vermeden sıyırarak çıkartmayalım mı? Ölü deriyi, o pisliği, kiri atmayalım mı? Böyle yavaş yavaş çıkartın yüzünüzden. Hemen çıkartmaya çalışmayın. Şöyle peeling, soyma işlemini yapmaya çalışın arkadaşlar. Acele etmeyin bu aşamada. Gördüğünüz gibi ilk uygulamada bile cilt tonunu daha dengeli hale getirecek, lekelerden ve kırışıklık probleminden sizi düzenli uygulamada kurtaracak. Haftada 2 defa bu tarifi uyguluyoruz ve çok daha sağlıklı, pürüzsüz, genç, dinamik bir cilde kavuşuyoruz arkadaşlar. Hemen ben bunu boyun, dekolte, yüzümde de nasıl uyguladığım onu gösteriyorum. Sonrasında yıkıyorum ve çok daha aydınlık, güzel bir cilde kavuşuyorum. Umarım siz de bu çok kolay malzemelerle çok etkili olan tarifi kullanır ve fayda görürsünüz. Hoşçakalın. Hello my friends, I have shared a remedy that you can all find in your kitchens. It's so easy to find but so effective to apply. Hope you get good results. Take care. Bye bye.